Merhaba, Minnoş Jungle'a hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Ezgi. Muhtemelen birazdan yanımıza gelecek olan şu arkadaş da Mia Hanım. Mia, gel. Gel kızım. Evet. Bugün Mia'ya bakım yapacağız dermişim. Yok. Bu kızımız da Mia Hanım. Bugün beraber sizler de istediğiniz Mospol yükseltme işlemi yapacağım. Geçen hafta bir kendim yapayım dedim. Nasıl yapılıyor biliyorsunuz, Mospollarla ilgili videolarda genelde bir sinir krizi geçiriyorum. Elim ayağıma dolanıyor. Bir şeyleri yanlış yapıyorum. Sizlere de bu yanlışları da gösteriyorum hatta. Görünmüyor sanırım. Şuraya koyarım videosunu, uzattığım Mospol'u. Pet şişeli Mospol'u uzattım. Bugün normal geçen haftalarda Mospol'u aldığım Philodendron Pink Prince, Philodendron White Princess'in Mospol'unu uzatacağım. Çünkü artık sona kadar ulaştı. Hatta geçti. Hadi başlayalım o zaman. Rahat mısın annem? Hı? Güzel mi burası? Ya artık tüy dökmeyi azaltsan mı? Hı? Evet, mosu nasıl hazırladığımı da bu sefer çekmek istedim. Biliyorsunuz ben preslenmiş mos alıyorum. Yurt dışından geliyor. Ve ya stoklama açısından da rahat oluyor. Hani çok fazla yer kaplamıyor. Çünkü mosu hazırladığınız zaman böyle bayağı bir büyüyor. Ya o yüzden preslenmiş mosu tercih ediyorum. Bir de hani içine yabancı madde girme, böcek vesaire girme olasılığı da azalıyor. Ama tabii ki güvendiğiniz yerlerden siz de mosu ihtiyacınıza göre alabilirsiniz. Burada artık şeye ulaştı, yani gördüğünüz gibi bayağı bir mosu geçmiş durumda. Hatta masaya bence ihtiyacımız olmayacak gibi. Burada dur sen, tamam mı? Ay, ekranı tam göremiyorum ama. Evet, gözüküyor. Ah, Mia tüylere yapışıyor. Şurada artık uzadığı için mosu uzatacağım. Hepsinden önce mosu da bir sıfırdan hazırlayacağım. Burada uygun boyutta telimi getirdim. Evet, masaya ihtiyacım olacak mı ya? Teşekkürler. Halıda yat sen. İzin vermiyorum normalde. Musumuz bu hale geldi. Şimdi gayet güzel bir şekilde suyunu sıkarak, bu sefer üstünde parça bırakacağım musun pet şişeyi takabilmek için. Ama alt kısmını tamamen dolduracağım. Ya protez tırnak yaptırdım ve arkadaşım yapıyor. Bitkilerle nasıl olacak diye kafamda kocaman soru işaretleri vardı. Biraz zor oluyormuş. Musu sıkarken falan bayağı bir zorlanıyorum ama çok güzel oldu. Böyle şey havalı havalı gibi oluyor. Suyunu sıkıyoruz musun? Değil mi anneciğim? Çok boş yaptığım muslarda ciddi anlamda çok zorlanıyorum ve hani şeyi de zor oluyor. Sulaması çok hızlı kuruyor. Yani aklınızda olsun, böyle elimde şey kalsın diye, nedir onun adı, muz kalsın, yosun kalsın diye az az koyarsanız size eziyeti biraz fazla oluyor, bilginize. Kokusunu çok seviyorum ben bunun ya. Bence tamamdır. Bildiğiniz gibi kablolarımızı alıyoruz. Kablolarımızla cırt 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 musumuzu, telini sabitliyoruz.
Evet, gördüğünüz şekilde mousse yaptık. Şu fazla parçalar eninde sonunda kuruduğunda dökülüyor çünkü yani o yüzden böyle bir tırnağın işe yaradığı yerdeyim şu an. Evet, şimdi bunu kenara alalım. Şimdi buranın üstünde mousse eksikliği var. Orayı da elimdeki mouse'la dolduracağım. Pet şişe için biliyorsunuz yer bırakmıştım. Evet, burayı da doldurdum. Güzel bir şekilde. Şimdi umarım takabileceğim şunu. Ya hep söylüyorum zaten, ben ne öğrendiysem mousse ile ilgili Sidney Plantkaya amcadan öğrendim. O mouse'u yosun uzatacağı zaman destek çubuğu koyuyor. O zaman ben de koyuyorum. Evet, destek çubuğunu da mouse'a sabitliyoruz. Ne? Gerçi onun şeyleri, mouse'ları aşırı yüksek. Bunda gerek var mıydı bitki destek çubuğuna? Emin değilim ama gene de ne olur ne olmaz. Takalım biz yani. Evet, şimdi kamerayı yükselteyim. Süper. Hazırladığım mouse'u da üstüne yerleştiriyorum. Kabloyla tele sabitliyorum. Bunları yapı marketlerde falan bulabilirsiniz. Beyazlar var, siyahlar var, farklı uzunlukta var. Kablo sabitleme cırcırtları. Ve şimdi iki teli birbirine sabitliyoruz. Zaten aynı kalınlıkta mousse yaptığımız için şey olarak da uyuyorlar. Kalınlık olarak da uyuyorlar. İçiniz rahat edecek adette takabilirsiniz. Ay ne güzel, en sorunsuz şeyim oldu. Mousepol'la ilgili çekimim oldu. Şimdi devrilirmiş. Geçirmesi bazen telin öbür tarafından çıkarması zor olabiliyor bu kabloları. Öyle durumda bir çubukla falan çekebilirsiniz. Şu an benim tırnaklar çok güzel işe yarıyor. Evet, bence bu kadar yeter. Kabloları kesiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle birazcık uzaklaştırayım sizi. Evet, gördüğünüz gibi bitki mousse'tan çok uzak. O yüzden onu da şimdi yaklaştıracağım. Şimdi ben metal kablosu kullanacağım ama siz mümkünse lütfen daha nasıl söyleyeyim, yumuşak malzeme kullanın. Bu kökler buraya girdikten sonra ben bu arkadaşı çıkaracağım buradan.
Mos üzerinde yönlendirmeyi sizin yapmanız gerekiyor bitkiye. Çünkü bazen yamulabiliyorlar, farklı yöne gitmeye çalışabiliyorlar. Evet, muhtemelen birkaç gün sonra onun takımı birazcık zor oluyor. Yumuşak ipin takımı. Ama gördüğünüz gibi alt kısımlarında hiçbir şey yok. Yosun gayet kendisi takılı durumda. Üst kısımda o kabloları da keselim. Bu kadar. Bundan sonra tepeye kadar ulaşmasını bekleyeceğim. Daha sonra yeniden uzatacağım ya da bir sonrakine de deneyebiliriz. Kesip çoğaltma yöntemini belki. Bakalım artık diyorum ve lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, zil işaretine basmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar. Bay bay.